Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde jelibon nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Yoğun istek üzerine yapıyorum bu tarifi. Bomba bir tarif yine sizi bekliyor. Jelibon alıyorum, fiyatı 5.25. 1 litrelik kola alıyorum, fiyatı 3.75. Limonun kilosu 5 TL, bundan 1 kilo alıyorum. Üzümün kilosu 5.99, bundan 1 kilo alıyorum. Bir adet ananas alıyoruz, fiyatı 12.90. Tüm alışverişi yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Agar agar tozunu internetten aldım. Bu tarifin olmazsa olmazı agar agar tozu. Jelibonun kıvamını bununla vereceğiz. Tamamen doğal, kırmızı deniz yosunlarından elde ediliyor. Hem faydalı hem doğal, muhteşem bir şey. Önce ananasları ufak parçalar haline getiriyorum. Tüm ananasları ufak parçalar haline getirdim. Üzümü de iyice yıkamanız gerekiyor. Bu şekilde üzümü de iyice yıkıyorum. Tüm malzemeler hazır. Ananaslarımı ufak parçalara ayırdım. Üzümü iyice yıkadım. Kolaya zaten herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 3 çeşit jelibon yapacağım. Ananaslı, üzümlü ve kolalı. Katı meyve sıkacağına ihtiyacınız olacak. Ananası katı meyve sıkacağına ekliyorum. Ve cihazı çalıştırıyorum. Bir bardak yeterli olacak bana. Yani bu kadar güzel ayarlanabilir. Tam bir su bardağı çıktı. Bana da bir su bardağı lazım zaten. Bunu bir kenara alıyorum. Tüm üzümleri dalından ayırdım. Üzümleri de makinenin içerisine ekliyorum. Kapağını da ekliyorum ve makineyi çalıştırıyorum. Bir bardak üzüm suyu da tamam. Şimdi kolamızı dolduruyoruz. Kolamızı da doldurduk. Ben çilekli yapmak istiyorum dersin, çileğin suyunu sıkarsın. Elmalı yapmak istiyorum dersin, elmanın suyunu sıkarsın. Ben biberli yapmak istiyorum dersin, biberin suyunu sıkarsın. Neyli yapmak istiyorsan onun suyunu sık ve bu tozla karıştır. Yapmanız gereken sadece bu kadar. Biraz da ısıtacağım, o kadar. Agar agar tozuyla çok az tencerede bunu ısıtmak. Kaynatmayacağız, sadece ısıtacağız. Daha sonra kalıplara dökeceksiniz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Tencereler ocakta. İkinci tencereye kolayı ekliyorum. İkinci tencereye ananas suyunu ekliyorum. Üçüncü tencereye de üzüm suyunu ekliyorum. Ocağın altı en kısıkta. Agar agar tozunu ekler eklemez karıştırmaya başlayacağım. Yoksa donar. Bir parça da limon sıkacağım. Çok az. Bu kadar yeterli. Bunu karıştırıyorum. Kıvamı katı olduğu için ben yarım su bardağı daha kola ekledim. Yani 1,5 su bardağı kola, 2 yemek kaşığı da agar agar tozu. Bu şekilde akışkan bir kıvam haline gelmesi lazım. Dediğim gibi 1,5 su bardağı kola, 2 yemek kaşığı da agar agar tozu. Eğer katı gelirse daha kola ekleyebilirsiniz. Kıvamı bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Ve bunu sakın kaynamasına izin vermeyin. Orta ateşte bu şekilde karıştıra karıştıra biraz kıvama getireceğiz bunu. İstediğimiz kıvamda oldu. Bunu 5 dakika sadece ocakta tuttum. Kıvamı böyle olacak. Şimdi bunu silikona aktarıyorum. Bir parça alıyorum. Bu şekilde silikonlara aktarıyorum. İsterseniz bu işlemi şırıngayla da yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kenarları taşmasına izin vermeden silikonlara aktaracağım. Silikona kolalı olanı ekledik. Şimdi bunun donmasını bekleyeceğim. Önce oda sıcaklığına getireceğim. Daha sonra buzdolabına atacağım. Ananasın üzerine 1 yemek kaşığı agar agar tozu ekliyorum başta. Ve ekler eklemez bunu karıştırmanız gerekecek. Karıştırmazsanız katılaşır, topak topak olur. Bunu hızlıca karıştırıyorum. Başta 1 yemek kaşığı ekledim. Kıvamını kontrol edeceğim. Şöyle 1-2 damla limon suyu sıkıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bunun da kıvamı oldu. Ve bu şekilde alıyorum ve silikona yerleştiriyorum. Ananası da tamam. Bunu da bir kenara alıyorum. Önce oda sıcaklığına gelecek. Daha sonra buzdolabına ekleyeceğim. Evet, şimdi üzümlü için 1 yemek kaşığı yine agar agar tozu ekliyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Topaklanma olmasın diye hızlıca karıştırmanız gerekecek. 1 dakika bu şekilde karıştırın. Zaten kıvama gelecek. Kıvamını kontrol edeceğim. Eğer istediğim kıvamda değilse daha agar agar tozu ekleyeceğim. Dediğim gibi bunun kaynamasına sakın izin vermeyin. Bunun kıvamı çok cıvık kaldı. Onun için biraz daha agar agar tozu ekliyorum.
Yarım yemek kaşığı daha agar agar tozu ekledim ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Evet, yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Her meyveye göre farklı bir oran var. Önce azar azar eklemeniz gerekecek. Önce 1 yemek kaşığı agar agar tozu ekliyorum ve kontrol ediyorum. İstediğimiz kıvam tam da bu işte. Bu şekilde olması gerekiyor. Bir parça alıyorum. Üçü de tamam. Çok pratik. 5 dakikada ısıtıyorsunuz ve bu şekilde kalıplara döküyorsunuz. Bunların önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra buzdolabına ekleyeceğim. Oda sıcaklığına geldi. Şimdi dolaba atıyorum. Bunları en az 2 saat buzdolabında bekletiyorum. Şimdi jelibonları buzdolabından çıkarıyorum. Evet, şimdi bunların sunumunu yapacağım. Şimdi dışarıdan aldığım jelibonları açıyorum. Bunlar kolalı. Bunlara bayılıyorum ben. Çok güzel tadı var. Bu meyveli. Bu da meyve sulu. Çok güzeller gerçekten. Şimdi bizim yaptıklarımıza bakalım. Bu kolalı olan. Bakalım nasıl sertleşmiş mi? Evet, gördüğünüz gibi sertleşmiş. İstediğimiz kıvama gelmiş. Biz bu işi başarmışız. Şöyle bunları tek tek çıkarıyorum. Rahatlıkla çıkıyor zaten silikondan gördüğünüz gibi. Bunlar kolalı olanlar. Bu da üzümlü olan. Evet, şekilde olmuş. Bunlar da rahatlıkla gördüğünüz gibi çıkıyor. Alttan sadece bastırmam yeterli. Biraz bastırıyorum ve çıkıyorlar. Bu da ananaslı olan. Tek tek yine alttan bastırarak çıkarıyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle başta kolalı olanın önce kıvamını göstereyim. Kıvamı gördüğünüz gibi elastik bir yapı. Bakalım tadı nasıl. Yani bu arada bunların içerisine şeker koymadım. İsterseniz siz şeker de ekleyebilirsiniz. İsterseniz bal ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bunun tadına bakıyorum. Kıvamı güzel. Bunlar gibi çok böyle elastik yapısı yok. Ama lezzeti yerinde. Sadece tek bir eksiği var. O da şeker. Dışarıdan alınanlar daha şekerli. Bizim yaptığımız ise az şekerli olmuş. İsterseniz bal koyabilirsiniz. İsterseniz şeker eklemesi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi ananaslı olanın tadına bakıyorum. Böyle ekşi ekşi, çok lezzetli olmuş. Bunun da biraz şekeri az. Şimdi üzümlünün tadına bakıyorum. Üzümlü de çok güzel olmuş. Benim favorimi soracak olursanız ananaslıyı çok beğendim. Daha sonra üzümlü, daha sonra kolalı. Çok güzel bir şey. Düşünsenize kendi jelibonunuzu evinizde kendiniz yapıyorsunuz. Hem daha böyle doğal, istediğiniz gibi yapıyorsunuz. İstediğiniz kıvamda yapıyorsunuz. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz meyveden yapabilirsiniz bunu. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.